Kerkük'te şu anda dışlanan tek kesim maalesef Türkmenler oldu. Yani oldu bittiye bağlayarak hem vali seçiliyor hem meclis başkanı seçiliyor. Kandil, Mahmur ve Sincar dışında PKK terör örgütü Irak'ın birçok yerinde siyasi faaliyetlerde aslında bulunuyor ve KYB buna da çok ciddi anlamda alan açıyor. Bağdat'ta Türkmenlerin ve Arapların katılmadığı bir toplantıda yapılan sözde bir seçim oldu ve KYB'li Reb Varta Kerkük valisi seçildi. Sözde seçime hem Türkmenlerden hem de Ankara'dan tepki geldi ama itirazlar da reddedildi. Evet. Ne söylersiniz? Açıkçası Kerkük kritik bir kent. 2003'ten bu yana hep sorun yaşayan bir kent ve küçük Irak olarak nitelendirilir. Irak petrolünün %40'ı bu kentten çıkar ve ciddi bir aslında güç mücadelesi de söz konusu. Bilindiği üzere geçtiğimiz 18 Aralık'ta 18 yıl sonra ilk defa Kerkük'te bir yerel seçim gerçekleşti. Ancak bu yerel seçimin sonuçlarına baktığımızda 16 sandalye için bir yarış söz konusuydu. Bunun tabii birisi kotaydı. Hristiyanlar kota alıyorlar. 15 sandalye için aslında bir yarış söz konusuydu. Seçim sonuçlarına baktığımızda 2 Irak Türkmen cephesi kazandı. 6 Araplar kazandı. 5 KYB Talabani Partisi kazandı. 2 de KDP Barzani Partisi kazandı. Şimdi tabii bu süreç içerisinde görüşmeler yapıldı. Yerel yönetimin oluşması için. Çünkü Kerkük şuna dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir etnik grup çatışması söz konusu orada. Yani mesela Irak'ın her yerinde mezhepsel, hemen hemen birçok yerinde daha doğrusu mezhepsel gerilim görürsünüz. Ama Kerkük mezhepsel gerilimden öte tamamen bir etnik gerilim görülüyor. Yani 2003'ten bu yana özellikle 2005 Irak Anayasası, Daimi Anayasası ile beraber 140. madde aslında Kerkük'ün sorununu da derinleştirdi. Neydi bu 140. madde? Birincisi normalleşmeydi. 3 aşamalı bir Kerkük'ün geleceği konusunda 3 aşamalı bir yol haritası çizmişti. Normalleşme, daha sonra nüfus sayımı, daha sonra da referandum yapılacaktı. Ancak bu referandum 31 Aralık 2007'ye kadar yapılması gerekiyordu. O dönem uluslararası kriz grubu, aynı zamanda Türkiye'nin sürekli tepkileri, dönemin ABD Başkanı Bush'u ikna ettiler ve ertelendi Irak'ta, Kerkük'teki referandum. Bu süreç ama referandum ertelense de 140. madde tartışmalı bölgeler olarak bilinse de ama netice olarak baktığımızda bu kriz hep devam etti. 2023 yılında da az önce belirttiğim gibi bu yerel seçimlerle beraber Kerkük'te bir yerel seçim yapıldı. Şimdi bu yerel seçim yapıldığı zaman aslında bir umut da doğdu. Acaba bu kadar yıl boyunca yaşanan gerilim sonlanacak mı? Ama son netice olarak baktığımızda maalesef sonlanmadı. Bu kriz daha da derinleşti. Şimdi yaklaşık 8 aydır Türkiye'de bu işi yakından, özellikle yerel yönetimin kurulma sürecini yakından da takip etti. Taraflar arasında çok önemli anlaşmalar oldu. Normalde 6 Arap, 2 Türkmen, yani Irak Türkmen cephesi ve aynı zamanda KDP Barzani ile 10 üye sayısına ulaşmışlardı. KYB'nin kurduğu oyunu önceden aslında bir ittifak halinde bu az önce belirttiğim işbirliği söz konusuydu yerel yönetimin kurulması için. Ancak Irak Başbakanı Sudani bütün taraflara şunu söyledi. Eğer bir uzlaşı çıkıyorsa burada eksik olmaması lazım. Yani 16 sandalyenin üyenin hepsinin işbirliği ikna edilerek bu yerel yönetimin kurulması gerekiyor. 10 üye ile oldu bittiye getirmeyen Irak Türkmen cephesi, KDP ve diğer Arap üyeleri, ama bir bakıyorsunuz KYB yanına bu az önce belirttiğim 6 Arap'ın 3'ünü alıyor. Hristiyanla beraber 9'a çıkıyor ve netice olarak baktığımızda Bağdat'taki bir otel salonunda oldu bittiye bağlayarak hem vali seçiliyor hem meclis başkanı seçiliyor. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda bu krizi daha da derinleştirdi. Irak Türkmen cephesi federal mahkemeye biliyorsunuz başvuru yaptı. Çünkü yerel seçimlerin 10. maddesinin 4. bandını aslında ihlal etmiş oldular KYB ve diğer üyeler. Nedir bu? Diyor ki eğer ki meclis toplanırsa bu meclisin en yaşlısının meclisi açması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz bu
yapılan oldu bitti valinin seçiminde, meclis başkanı seçiminde eski vali Rakan Cuburi yaş olarak en yaşlı olarak o toplantıyı açması gerekiyordu. O oturumu açması gerekiyordu ama davet bile gidilmedi. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda KYB kendisi bir vali olarak aralarında anlaşarak bir de bir Arap meclis başkanı. Şimdi Türkmenler açısından baktığımızda Türkmenler şöyle bakıyorlar olaya. Onu açık söyleyeyim burada. Şimdi mağdur olan taraf, dışlanan taraf genel çerçeveden baktığımızda Türkmenler dışlandı. Kürtlerin de bugün vali Kürt, meclis başkanı Arap. Yani hangi gruptan olursa olsun fark etmiyor sonuç olarak. Eğer bir etnik paylaşım varsa o yapılmış oluyor. Türkmenlerin de ve Türkiye'nin de desteklediği, hatta taraflar arasında da az önce belirttiğim 10 üye arasında da şu anlaşma yapılmıştı. Dönüşümlü bir vali olsun. Artık Kerkük'te yıllardır Araplar, Kürtler Kerkük'te vali oldu ama bu kez Türkmenlerin de vali olması gerekiyordu. Ki bu anlaşma konusunda da varılan bir mutabakat da söz konusuydu. Ancak dediğim gibi bu 6 Arap üyenin 3 üyesi KYB tarafına geçti. Tabii bunda girişimler de var. Biz Kerkük dediğimiz zaman Irak'ın bir kenti olarak görülebilir ama bölgesel ve küresel gerçekten ciddi bir güç mücadelesi olan bir kentten de bahsediyoruz. Onun için bu dönüşümlü vali sistemi önerisi aslında en doğru ve en uzlaşı isteyen en doğru kararlardan birisi olacaktı. Ancak şimdi bakıyoruz, evet KDP, Irak Türkmen Cephesi ya da Türkmenler diyelim genel olarak, çünkü Türkmenler şu anda Kerkük yönetiminde yer almıyorlar. Kerkük'te şu anda dışlanan tek kesim maalesef Türkmenler oldu. Yani evet KDP, Barzani bizim Türkmenlerin yanında dursa da ama netice olarak bugün vali Kürt istenilen oldu. Meclis başkanı Araplardan oluşuyor. Türkmenlere gelince herhangi bir pozisyonda yer almıyorlar şimdi. Tabii boykot da ettiler Türkmenler. Artık nasıl yöntem izleyeceklerini, nasıl bir siyaset izleyeceklerini henüz tam anlamıyla açıklamadılar. Araplar yönetimde yeri var. İşte meclis başkanı oldu. Kürtler de vali oldu ama Türkmenler hiçbir şey olmadı. Bu büyük bir sorun. Bence bu kriz yönetimini taraflar iyi yönetemediler. Olan bitenler, bu seçimler vesaire halka nasıl yansıdı? Yani bir karışıklık olacak mı önümüzdeki günlerde ya da oluyor mu şu an? Evet, şimdi şöyle, Türkmenler protesto ettiler biliyorsunuz. Yaklaşık 2-3 saatlik bir protesto yapıldı Kerkük Valiliği'nin önünde. Tepkilerini ortaya koydular ve federal mahkemeye de dava olarak başvuru yaptılar yanlış olduğu için, feshedilmesi için. Ama bu yeterli mi? Yetersiz tabii ki. Yani Türkmenlerin burada çok ciddi anlamda tepki göstermesi gerekiyordu. Siyasi iradede de bazı açıklamalar var. Sanki daha sonra biz KYB ile işbirliği yapacağız gibi açıklamalar var işte. Mahkemeye başvuru yapıyorlar. Mahkeme sonrası yapılan açıklamalara bakıyorsunuz. İşte mahkeme sonrası açıklamalarda işte mahkemenin kararına göre davranacağız dediğiniz zaman mahkemenin reddettiğini başından beri biliyoruz. Çünkü bu mahkemenin üzerinde de ciddi bir siyasi etki söz konusu Irak'ta. Onun için tepki de çok net bir tepki olmadı. Kınama oldu, evet, işte tanınmaz dediler, yanlış olduğu söylendi. 2017 yılından bu yana ilk defa bir Kürt vali oluyor. Onun için artık eskisi gibi bir politika izlemeyecekler gibi davranıyorlar ama bunu zaman gösterecek ki bugün KYB'nin sözcüsü bir açıklaması var, Sadi Piran'ın. Diyor ki biz bu uzlaşıyı geçici olarak yaptık. Yani değişir. Nasıl değişir? 2 yıl sonra değişir. Bu değişim de maalesef Türkmenlerin lehine olan bir değişim olmayacak. Diyor ki biz şu anda Araplarla şunu anlaştık şeklinde açıklıyor. Vali şimdi Kürt olsun, meclis başkanı Arap olsun. 2 yıl sonra vali Arap olsun, meclis başkanı Kürt olsun. Şimdi buna baktığımız zaman burada Kerkük krizini çözecek ve Türkmenleri Kerkük yönetimi içerisinde söz sahibi edecek bir girişim değil. Bence bu daha tehlikelidir. Türkmenlerin dışlanması Kerkük'ün istikrarını nasıl tehdit ediyor? Bir de Kerkük Anlaşması PKK terör örgütü için ne anlama geliyor? Kerkük 2003'ten önce Araplaşma politikasıyla karşı karşıya kaldı. 2003'ten sonra Kürtleştirme politikasıyla karşı karşıya kaldı. 2017 yılından sonra da tekrar Araplaştırma politikasıyla karşı karşıya kaldı.
Ama bu kez Araplaştırma politikası 2003'teki Kürtler gibi olmadı. Yani 2003 Saddam devrildi. Hatırlayın o sahneleri. Kürtler nüfuz dairelerine ilk önce saldırı yaptılar. Bütün tabuları yakmaya çalıştılar. Arkasından da binlerce Kürdü kuzeyden Kerkük'e yerleştirmeye çalıştılar ve bu açık bir şekilde alenen bir Kürtleştirme politikası izledi Kürtler. Ama 2017 yılından sonra Kerkük valisinin Arap olması, Irak yönetimine geçmesi, Bağdat yönetimine geçmesi aslında Türkmenler için biraz daha güvenli oldu. Yani daha önce suikastlar çok sık oluyordu Türkmen yetkililerine. Birçok yetkili hayatını kaybetti suikastlerle. Ve Türkmen iş adamları kaçırılıyordu, kaçırılma şeyleri durdu, eylemleri durdu, fidye karşılığı kaçırmalar. Türkmen özellikle iş yerleri kundaklanıyordu mesela. Bunlar biraz azalmıştı. Ancak netice olarak baktığımızda dediğim gibi Araplaştırma politikası yavaş yavaş devam etti. Yani bir kere de açıklamadılar ama yavaş yavaş devam ettiler. Bir Araplaştırma politikası vardı. Ben şunu da sorguluyorum. Bazen işte Kürt vali olduğu zaman Kürtler döneminde zaten Türkmenlerin durumu belliydi. Arap vali olduğunda da Türkmenlerin aslında durumunda hiçbir gelişme olmadı. Yani ne bileyim ortak bir yönetim söz konusu olmadı. İttifak gibi gözüktü ama taktiksel ittifaklar her zaman stratejik ittifak kadar sonuç vermez. Geçici olur. Karşı taraf sizi ne kadar kandırabilirse şeklinde olur. Ama stratejik bir ittifak herkes somut adımlar üzerinde anlaşarak göreceği bütün somut adımları önceden konuşur ve üzerinde durur şeklinde devam ediyor. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda maalesef 2017 yılından sonra da Araplaştırma politikası devam etmiştir. Biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayında ve Mayıs ayında 2 tane yangın çıktı Irak'ta. Kerkük'te ve Erbil'de. Kapalı çarşı var. Orada da bütün esnafların %95'i Türkmenlerden oluşur ve bu kapalı çarşılar ateşe verildi. Birden yangın çıktı ve bu soruşturmanın neticesinde çok ilginçtir ki bunu basınla paylaşıldı. Neticesinde PKK'lı oldukları ortaya çıktı bu yangını çıkaranlar. Ve birisi de KYB ile daha önce KYB üyesi olduğu biliniyor. Yani netice olarak baktığımızda maalesef şu bir gerçek. KYB ile Taliban ile PKK terör örgütü aynı zamanda YPG PKK terör örgütü arasında çok ciddi bir ilişki söz konusu. Bu ilişki sadece KYB'nin üzerinden kurulan bir ilişki de değil. Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası koalisyon güçleri, sözde IŞİD'le, DAEŞ'le mücadele adı altında YPG PKK terör örgütüne bugün Suriye'nin kuzeydoğusunda verdikleri desteğin neticesinde KYB ile bu PKK uzantılar, terör örgütü uzantılarının arasında da bir ilişki oluşturmuş oldular. Onun için gelinen noktaya baktığımızda bugün itibariyle değerlendirdiğimiz zaman KYB'li bir valinin PKK'lıların Kerkük'te oldukları da biliniyor. Türkiye açısından da baktığımızda tabii şimdi biraz değişti. Son Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik anlaşmasıyla beraber, işbirliği anlaşmasıyla beraber belki dengeler eskisi gibi kolay olmayacaktır PKK terör örgütü için Irak'ta ama netice olarak baktığımızda Kandil, Mahmur ve Sincar dışında PKK terör örgütü Irak'ın birçok yerinde siyasi faaliyetlerde aslında bulunuyor ve KYB buna da çok ciddi anlamda alan açıyor. Gizli hücreler var, teşkilatlanmalar var, çok ciddi anlamda destek var. Fazla oluşum var bölgede. Çok oluşum var. Biliyorsunuz geçtiğimiz Mart ayında Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşma neticesinde aslında Irak tarafı terör örgütü olarak tanımadı ama yasaklı örgüt olarak ve kendi güvenliği içinde bir tehdit olarak PKK terör örgütünü tanımladı. Bu önemli bir adım.
Kerkük konumu itibariyle nasıl bir bölgede? Onu Erbil ve Bağdat'tan ne ayırıyor? Nüfus yapısına odaklanırsak ne söylersiniz? Şimdi şöyle, Kerkük aslında şunu söyleyeyim, 2003'ten sonra çok ön plana çıktı ama bu Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Kerkük hep bir sorun haline geldi. Irak'ın kuruluşundan bu yana kimliği değiştirilmeye çalışıldı. Çünkü Türk kimliği vardı. İşte Gavurbağı 1924'te Gavurbağı katliamı gibi daha sonraki birçok katliam çok Türkiye'de de çok bilinen 14 Temmuz 1959 katliamı, Kerkük katliamı ile beraber aslında sürekli Kerkük'ün kimliği değişime uğramıştır. Hatta şunu da söyleyeyim, bazen diyorlar işte Saddam geldikten sonra Kerkük'ün kimliği değişti. Aslında Saddam daha Irak Cumhurbaşkanı olmadan önce 1976 yılında iki önemli Türkmen kenti olan biri Kifri, Yale'ye bağladılar. Kerkük'e bağlıydı. Diğeri de Tusurmatu. O da Kerkük'e bağlıydı ama ne yaptılar? Salahattin bölgesine bağladılar. Bu da nedir? Türkmen nüfusuyla mücadele ederken Kerkük nüfusundaki işte o Kerkük'e bağlı olan Türkmen kentlerini Arap kentlerine bağlamaya çalışarak biraz Türkmen nüfusunu düşürmeye çalıştılar. Bu birinci nokta ve jeopolitik olarak çok önemli bir konumda. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, dediğim gibi enerji meselesi var orada. İşte petrol zengin olması. Kerkük meselesi Kürtlerle Bağdat arasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hep sorun olmuştur. Mesela yapılan müzakereler vardı Saddam döneminde, daha önce Abdülkerim Kasım döneminde 60'lı yıllarda hep Kerkük'ü istemişti Kürtler. Dediğim gibi burada sürekli Türkmen kimliğini, Türk kimliğini ortadan kaldırmak için çok ciddi anlamda çalışmalar yapılmıştı. Bu bir proje olarak bakmak gerekiyor, bir ajanda olarak bakmak gerekiyor. Yani 2003'ten bu yana kimliğinin Kürtleşmesinin yanında Türkmenlerin de çok ciddi anlamda göç etmesi söz konusu. Yani başka yerlere, işte yurt içinde, yurt dışına ciddi anlamda bir aslında göç söz konusu. Netice olarak baktığımızda Kerkük'ün jeopolitik önemi her zaman Irak için küçük bir Irak, az önce söylediğim gibi nitelendirilir ve etnik gruplar arasında, unsurlar arasında çok ciddi anlamda siyasi bir sorun halinde olduğunu da unutmayalım. Yani Kerkük'ün kimliğini siyasi olarak sürekli değiştirmeye çalıştılar. Buna bir nebzede dediğim gibi Türkmenler daha dikkatli olmalıydılar. Yani biz şu anda Irak'taki Türkmenlere baktığımız zaman şunu ben görüyorum. Irak Türkmenlerini sürekli Kerkük konusunda idare ile meşgul ettiler. İşte vali Türkmen olsun, işte meclis başkanı Türkmen olsun, vali yardımcısı, yani idaresiyle meşgul ettiler. İdare önemli. Kerkük idaresine odaklanan Türkmenler aslında Türkmenler odaklanırken daha doğrusu Kerkük'ün nüfusunu değiştiriyorlar. Demografik yapısını değiştirdiler. Bu Irak Türkmen cephesi dahil bunun içerisinde. Diğer Türkmen siyasi partiler için de geçerli bu konu. Çünkü tek bir parti üzerinde atılmamalı diye düşünüyorum. Daha çok mesela idaredeki görevlere verilen önem kadarı Kerkük'ün demografik yapısında Türkmenlerin göçünü nasıl önleyeceğiz diye aslında çalışmalar yapılması gerekiyordu. Maalesef şu anda vali Türkmen olsa, eğer ki Kerkük'ün daha önce %70'ine yakını Türk olan Kerkük'ün şu andaki Türkmen nüfusuna bakıyorsunuz, Kerkük'teki Türkmen nüfusunun çok ciddi anlamda oran veremiyorum, çok ciddi anlamda azaldığını gördüğümüz zaman aslında valinin çok fazla bir etkisi olmayacak. Onun için vali görevine, meclis başkanlığı görevine, Kerkük'ün idari yapısına verilen odak noktası dikkat. Aynı zamanda Kerkük'teki Türkmenlerin göçüne, Türkmenlerin oradan Kerkük'ün demografik yapısına da verilmelidir diye düşünüyorum. Her ikisinin de beraber yürütülmesi gerekiyor ama maalesef Türkmen siyaseti Kerkük'te hepsi tamamen idari görevler üzerine odaklanmış ama diğer taraflara bakıyorsunuz, Türkmen nüfusu içerisinde ciddi sorunlar var. İşsizlik oranları artıyor her geçen gün. İşte gençler mezun oluyorlar, iş bulamıyorlar. Bunlara iş imkanları sağlanmıyor. Şu ana kadar mesela idari görevler üzerine odaklanmanın yanında önemli fabrikalar açılabilirdi. Bu Türkmen gençlerinin orada onlarca, yüzlerce Türkmen gençleri istihdam edilip bunların başka şehirlerde
iş aramak için göç etmemelerinin önlenmesi gibi. Oradaki güvenliği daha çok sağlayıp Türkmen ailelerinin aslında Kerkük'ten göç etmemesi için, göçünün önlenmesi için adımlar atılabilirdi. Vali kadarı, vali görevi kadar oradaki Türkmen nüfusunun varlığı ve Türkmen nüfusunun korunması daha önemlidir benim için. Yaklaşık 2-3 saatlik bir protesto yapıldı Kerkük Valiliği'nin önünde. Tepkilerini ortaya koydular ve federal mahkemeye de dava olarak başvuru yaptılar yanlış olduğu için, feshedilmesi için.